Tarih boyunca yüzlerce imparatorluk kuruldu ve yıkıldı. Çoğu insan gücün keskin kılıçlardan, altın madenlerinden veya şanslı bir coğrafyadan geldiğini zanneder. Ama gerçek rasyoneldir. Tarihin her döneminde süper güçleri yaratan tek bir silah vardır. Bilinmeyene duyulan sistematik merak. Çünkü bir toplum, bu nasıl çalışır diye sormayı bıraktığı gün, o soruyu soran başka bir toplumun pazarı ve kölesi olmaya mahkumdur. Tarihe realist bir mercekle bakalım. Uygarlık dediğimiz şey tesadüflerin değil, mecburiyetle birleşen merakın sonucudur. İnsanlığın sıçrama tahtası M.Ö. 3300-3500'lü yıllar Mezopotamyası yani Sümerlerdir. Neden? Çünkü ticaret yaparken, tahılları tapınaklarda depolarken ben bunu nasıl kayıt altına alırım sorusuna cevap aradılar. Ve çivi yazısını icat ettiler. Sadece yazıyı değil, zamanı bölmeyi merak ettiler. Bugün bir saatin 60 dakika, bir dakikanın 60 saniye olmasının nedeni Sümerlerin 60 tabanlı sayı sistemini gündelik hayata işlemiş olmasıdır. Bunu 19. yüzyılın ortalarında keşfedilen kil tabletlerden biliyoruz. Sümerlerin bu merakı zamanın kendisini standartlaştırdı. Sonra Antik Mısır'a bakın. Binlerce yıl boyunca yenilmez bir medeniyettiler. Güçleri sadece firavunların ordularından değil, Nil Nehri'nden geliyordu. Nil her yıl taşıyor, tarlaların sınırlarını siliyordu. Mısırlı rahipler, nehir ne zaman taşacak diye merak ettikleri için yıllarca gökyüzünü izlediler. Ve sonunda 365 günlük güneş takvimini buldular. Sular çekildiğinde bozulan tarla sınırlarını yeniden çizebilmek için geometriyi icat ettiler. Ölülerini koruma merakı onlara mumyalamayı, dolayısıyla insan anatomisini ve tıbbı öğretti. Aynı merak dünyanın diğer ucunda, Çin'de ölümsüzlük iksirini arayan simyacıların barutu bulmasına sebep oldu. Yön bulma merakı ise onlara pusulayı icat ettirdi. Yine Çin'de yazı için kullanılan materyallerin pahalı, hantal ve kalitesiz olmasından duyulan memnuniyetsizlik ve arayış, kağıdın icat edilmesini sağladı. Romalılar ise bir devlet değil, bir lojistik şirketi gibi düşünüyorlardı. Suyu kilometrelerce öteden yer çekimine karşı bu şehre nasıl getiririm sorusu onlara devasa su kemerlerini ve bugün hala sertliğini koruyan Roma betonunu icat ettirdi. Antik çağın süper güçleri cevapları sadece tapınaklarda aramadılar. Doğanın mekaniğini çözdüler. Fakat merakın bir düşmanı vardır. Dogma. Bir toplum sorgulamayı bırakıp her şeyin cevabının kitaplarda zaten yazılı olduğuna inandığında öğrenme ölür. Ortaçağ Avrupası bunun en kanlı ve rezil örneğidir. Ruhban sınıfı yani kilise mutlak gerçeğin tekelini eline aldı. Soru sormak, doğayı incelemek sapkınlık ilan edildi. Tıp gelişmediği için veba salgını Avrupa nüfusunun 1/3'ünü yok ederken kilise çözümü fareleri veya bakterileri araştırmak yerine insanları cadı diye diri diri yakmakta buldu. Bu karanlığa karşı çıkanlar ağır bedeller ödedi. 1600 yılında İtalyan düşünür Giordano Bruno, evrenin sonsuz olduğunu ve yıldızların da birer güneş olabileceğini söylediği için Engizisyon kararıyla Roma'da diri diri yakıldı. Kısa süre sonra modern bilimin babası Galileo Galilei, kendi yaptığı teleskopla Jüpiter'in uydularını keşfetti. Dünyanın evrenin merkezi olmadığını, Güneş'in etrafında döndüğünü ispatladı. Kilisenin 1000 yıllık kibrini yerle bir eden bu kanıt karşısında Engizisyon onu yargıladı ve ev hapsine mahkum etti. Ama mahkemeden çıkarken Galileo'nun mırıldandığı o efsanevi söz tarihin akışını özetliyordu. Siz ne derseniz deyin. O dönmeye devam ediyor.
Yine Avrupa'da kiliseler, metal çanları ve sivri kuleleri nedeniyle sık sık yıldırım çekiyor ve ölümlere yol açıyordu. Paratoner icat edilse de birçok din adamı bunu Tanrı'nın iradesine karşı gelmek sayarak reddetti. Ancak paratonerin gerçekten koruma sağladığı anlaşılınca kiliseler kabul etmek zorunda kaldı. Dogmalar fizik kurallarını değiştiremezdi. Avrupa bu akıl tutulmasını yaşarken doğuda bir deha, merakı devletin merkezine oturtmuştu. Fatih Sultan Mehmet Han. Bugün bize hep Fatih'in kılıcı, ordusunun cesareti anlatılır. Ancak İstanbul'u asıl fetheden şey, onun amansız entelektüel merakıdır. Fatih'in kişisel kütüphanesinde sadece dini metinler değil, Homeros'un İlyadası, Batlamyus'un coğrafya haritaları ve antik Yunan felsefesi vardı. Fatih Sultan Mehmet, çok dilliliği, bilim ve sanata olan tutkusu, felsefeye duyduğu ilgi ve Rönesans hümanistlerini takip eden vizyonuyla Doğu ve Batı kültürlerini sentezleyebilen dahi bir Rönesans entelektüeliydi. Aşılamaz denilen o devasa Bizans surlarının önüne geldiğinde fizik kurallarını devreye soktu. Dönemin en büyük maden ve döküm ustalarından biri olan Macar Urban'ı sırf o topların matematiğini çözebilmek için hizmetine aldı. Fatih'in Osmanlısı, döneminin en ileri silah teknolojisini, en detaylı haritacılığını ve en geniş vizyonunu kullandığı için dünyaya hükmetti. Çünkü bilgi, en tahrip gücü yüksek silahtır. Ancak çarklar zamanla tersine döner. Kazandığı zaferlerin rehavetine kapılan imparatorluklar soru sormayı bırakıp kibre bürünür. Tarih 1517. Yavuz Sultan Selim. Muazzam bir askeri dehayla Mercidabık ve Ridaniye savaşlarını kazanarak Mısır'ı fethetti. Osmanlı, insanlık tarihinin en büyük gizemiyle, Giza piramitleriyle ve binlerce yıllık hiyerogliflerle baş başa kaldı. Peki Osmanlı Devleti orada ne yaptı? Tam 300 yıl boyunca o topraklara mutlak şekilde hükmedilmesine rağmen tek bir Osmanlı paşası, alimi veya mimarı çıkıp da bu taşları buraya nasıl dizdiler, bu duvarlarda ne yazıyor diye sormadı. Mısır sadece vergi ve buğday alınan bir depoydu. Çünkü ulema sınıfı yeni bir şey öğrenmeye gerek duymuyordu. Peki sonra ne oldu? Tarih 1798. Bu kez Mısır kıyılarına Fransız donanması Napolyon Bonaparte komutasında geldi. Ancak Napolyon'un gemilerinde sadece askerler yoktu. Asıl işgal gücü yanına aldığı 167 kişilik bilim ve sanat komisyonuydu. İçlerinde matematikçiler, kimyagerler, botanikçiler ve mühendisler vardı. Osmanlı'nın 300 yıl dönüp bakmadığı o taşları Fransızlar milim milim ölçtü, resmetti ve Avrupa'ya taşıdı. 1799'da Fransız bir subay kumların arasında üzerinde 3 farklı dil olan siyah bir taş buldu. Rosetta taşı. O taş sayesinde Fransız dil bilimci Champollion hiyeroglifleri çözdü. Sadece bir taşı okumadılar. 3000 yıllık bir medeniyetin tıp, mühendislik ve astronomi verilerini Avrupa'nın hafızasına kopyaladılar. İşte Batı'yı o dönemde yenilmez kılan fark budur. Bu, silahların değil, kurumsallaşmış merakın zaferidir. Buna, Batı orayı sadece sömürmeye gitti diyerek itiraz edebilirsiniz. Haklısınız. Ama unutmayın, neyi çalacağınızı bilmek bile entelektüel bir merak gerektirir. Elinizdeki hazinenin ne olduğunu merak etmeyenler, onu merak edenlerin sömürgesi olmaya mahkumdur. Dönemin süper gücü bir imparatorluğun çöküşünü başkasının günahına yıkmak, o çöküşü anlamaktan kaçmanın en eski yoludur. Şimdi bu tarihi kanıtları alın ve bugünün küresel ekonomisine koyun. Sistem aynı çalışıyor. Sizce bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyayı yönetmesindeki en büyük etken orduları mı? Hayır.
Bugün Amerika küresel sermayenin ve inovasyonun merkezidir. Çünkü merak etmeyi ve risk almayı bir şirket politikası, bir devlet stratejisi haline getirmiştir. Bugün dünyayı kökünden değiştiren, çalışma hayatını tasfiye etmeye hazırlanan yapay zeka devrimine bakın. Google, Nvidia, Microsoft, OpenAI. Her bir şirket orta ölçekli bir devletten daha büyük maddi değere sahip. İnsanlığa yeni bir çağ atlatacak bu algoritmaların, çip tasarımlarının ve devasa veri merkezlerinin neredeyse tamamı Amerika'da. Neden? Çünkü onlar bu teknolojiyi kim nasıl kullanacak yetkisini tartışırken, bir yandan da milyarlarca doları bunu daha zeki, daha hızlı nasıl yaparız sorusuna yatırıyorlar. Sistemi tasarlayan kuralı koyar. Geleceği merak edip onu finanse edenler sizin geleceğinizin de sahibi olurlar. Evrenin ve ekonominin kuralları çok açıktır. Merak sıradan bir duygu değil, hayatta kalmanın ve zenginliğin temel refleksidir. Sistem, nasıl çalıştığını sorgulamayanları ve ezberlenmiş doğrulara itaat edenleri her zaman tüketici ve pazar olarak konumlandırır. Olayların arkasındaki kök nedeni arayanları, sistemi hacklemeye çalışanları ise oyunun kurucusu yapar. Yeni dünyada topraklardan çok algoritmalar ve zihniyetler fethediliyor. Bu masada ya sınırları belirlenmiş bir oyuncu olursunuz ya da o oyunu yazan aklın ta kendisi. Matematik ortada, tercih de öyle. Burası Realist. Şüphe edin, merak edin ve lütfen kendi araştırmanızı yapın. Tekrar görüşmek üzere.